Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir serimize başlıyoruz ve bu serimizde SolidWorks'e yeni başlayanlar için katı modelleme örnekleri olacak. Gördüğünüz üzere ilk başta bu parçayı sizinle ilk videomuz olarak hazırlamak istiyorum. Hemen videoma geçmek istiyorum ve yeni çizim sayfasını oluşturuyorum. Teknik resmi size bırakacağım. Siz de isterseniz çizebilirsiniz. İlk başta açılı yüzeyden başlıyorum. Benim bir açılı yüzeyim vardı. Açılı yüzeyimi oluşturdum. Şuradaki benim uzunluğum 60 mm. Buradaki uzunluğum 53 mm. Et kalınlığım 8. Buradaki et kalınlığım 8 ve derecem 145 mm. Ardından katı oluşturma komutuna girdim. Orta düzlem dedim ve bunun uzunluğu 90 mm şekilde bana katı oluştur diyorum. Katım oluştu. Şimdi ortadan geçen bir düzleme ihtiyacım var. Ortadan geçen düzlem bakıyorum tek tek. Üst sağ düzlem benim için yeterli olduğunu düşünüyorum çünkü ortadan geçiyor. Buna dedik bak. Line komutuna girdim. Çizgi komutunu aldım ve çizimime başlıyorum. Köşe noktasından bu köşeler arasında gittiği nokta arasında dedim bu dikey mi? Dikey olsun. Bunun uzunluğu 50 mm. Ardından bu çizgim yardımcı olsun dedim bana. İki tane dairemi çiziyorum ve bu dairenin çapı 36 mm. Obje buraya girdim. Bunu kestim. Line komutumu aldım. Bir daha bunu kapadım. Orta düzleme geldim. Dedim ki bunun et kalınlığı 13 mm. Orta düzlemde 13 mm bana katı oluştur. Ardından benim şurada iki tane slotum vardı. Bu slotlarımı çizmek için buna dik diyorum sağ tık. Ve sağ tıkla bir daha çizim açıyorum. Ortaya marka çizgisine atıyorum. Slot komutuna girdim. Şöyle ölçendirme ölçü olmasın, eklemesin. Bunun radyüsü 6 mm, genişliği 20, merkezi olan uzaklığı 30, 300 oldu. Şöyle 30 ve bu tıklayamadım. Ölçendirme komutuna girdim. Bunun kenar uzaklığı da 20 mm. Aynalı komutum bu obje bu çizgim etrafında aydınlansın dedim. Kes komutuna giriyorum. Tümünden kes. Patlat yani. Komple patlat. Aşağı kadar slotlarımı kestim, oluşturdum. Şurada sağ tık yaptım. Dik bak dedim. Ardından tekrar çizimi oluşturdum. Benim şurada bir tane kanalım var. Kanalımın genişliği 40'a 18. Şunun merkezde olan uzaklığı böyle tam 40 olduğu için yarısı 20 mm. Ardından şurada iki tane dairem var. Dairemin çapı 6.6 mm. Şuradan şuraya olan uzaklığı 25. Merkeze olan uzaklığı ise bu merkezden yani şu kenardan buraya olan uzaklığı ise bakıyorum 30 mm. Şuraya bir merkez çizgisi atıyorum merkezden başlayan. Objeleri aynala. Bu objem bu çizgim etrafında aynalansın dedim. Onayladım. Kesme komutuma girdim. Tümünden kes dedim. Ve aynı anda hem kanalımı kesmiş oldum hem dairelerimi kesmiş oldum. Çaplarımı oluşturmuş oldum. Şimdi şurada iki yüzey arasında federlerim var. Bir bu yüzey arasında bir bu yüzey arasında. Benim ortadan geçen düzleme ihtiyacım var. Bakıyorum ortadan geçen düzlemim yok. Referans komutuna düzlem komutuna giriyorum. Bu yüzey ile bu yüzey arasında benim için bir düzlem at. Tamam, onayla. Perspektif baktım. Düzleme tıkladım. Buna dik bak. Çizim oluşturuyorum şu an. Şuradan şuraya bunun uzunluğu 25.52 değil 22.52 pardon. Ve buranın uzunluğu 13 mm.
Şuradan bunu merkez çizgisi aynala. Bu objemi bunun etrafında ayna diyorum. Katı oluşturma komutuma girdim. Orta düzlem 6 milimetre. Bakıyorum sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Yüzüm üstüne geldim. Sağ tık yaptım. Gizle yaptım. Şimdi geriye kalan tek şey rölyüsler ve paflar. En başta şurada 3 milimetre bir paf var dairelerinde. 3 milimetre paflarımı kırdım. Ardından radius 7 milimetre. Şuradaki radiusum benim 7 milimetre. Bu radiusum şu kenarı seçmek istemiştim. O kenar da değil aslında. Şuradaki kenar. Bu kenar. Bu kenar. Şu kenarlar benim 7 milimetre. Radius'umu oluşturdum. Onu ayırdım. Bir daha radius komutuna girdim. Arka kısımlardaki radiusum ise 10 milimetreydi. Şuradaki radiusumla şuradaki radiusumla 10 milimetre olarak ayarladım. Ve parçamı bitirmiş bulunuyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu serimizde pratik çizimler olacak. Pratik çizimlerin devamını gelmesini istiyorsanız abone olmanızı, like atmanızı istiyorum. Ben diyeceklerim bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Son bir şey eklemek istiyorum arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa çekinmeden sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.